Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bir Yalı Çapkını incelemesiyle daha hepinizin karşısındayız arkadaşlar. Yalı Çapkını 55. bölümü konuşuyoruz abi. Nasıldı bölüm? Yani diğer bölümler gibiydi aslında. Çok nasılı konuşmamıza gerek yok bundan sonrasında. Çünkü mesela biz bir fragman incelemesi yapıyoruz. Ondan sonrasında hemen gelecek bölümün bütün taslağı aslında çıkıyor. Bu bölümde daha çok Kazım Ağa'nın sağlığı üzerinden iki ailenin artık daha da aralarının açılması, Seyran'la Ferit kapışmasında Seyran'ın 1-0 öne geçtiğini görmemiz ve bu kapışmanın sezonun geneline yayılacağını gördüğümüz bir bölüme işaret yapıldı. Ferit can damarından vuruldu. Biraz kaybetmesi gerekiyordu. Bunu da en sert şekilde aldı bu bölüm. İstersen bölümün detaylarına geçelim. Aslında Kazım olayının etkilerini gördüğümüz bir bölümdü. İkinci sezonda çoğu kez gördüğümüz bir olay ortaya çıkar ve Yalı dışındaki herkes bu olaydan nasıl etkileniri seyrettik bu bölümde de. Konu başlığımız Kazım'dı. Kazım'ın hastaneye kaldırılması biraz şuna vesile oldu. Şanlılar Korhanlara karşı diye bahsettiğimiz, sezon başından beri konuştuğumuz savaş artık resmileşti abi. Bunun da yanında Seyran'la Ferit'in de kapışması olacak ve bir noktada ikisinden birisi bu da pes edip ya da ikisi de uzlaşıp kendileri bu sefer bütün hepsine karşı savaş açacaklar diye düşünüyorum. Bu da 3. sezon hikayesi olur ama 2. sezonun hikayesini genel olarak Seyran'la Ferit'in kapışmalarını izlediğimizde bir noktada Leyla Hanım da buna bağlamak istiyordu. Yani Şanlılar vs Korhanlar yapmak istiyordu. Şimdi bunu iki aksa ayırdı senarist. Başarılı bir manevra oldu bence. Bölümler sonra farklı bir yere de bizi götürdü. En azından daha aksiyon yanının yüksek olacağı bölümler izleyeceğiz. Farklı karakterlerin de eklenmesiyle birlikte diziye. Şu biraz sıkıntı. Hikayenin aslında türünü değiştirdiniz ve gerçeklikten biraz kopartarak daha kurgusal bir yana doğru götürmeye çalışıyorsunuz. Bakalım burada nasıl eklemlendirecek senaryoya bu hamlelerini. Seyran'la Ferit'ten de bahsetmişken aslında bu bölümün özelinde Seyran babası için, Ferit de kendi babası için savaştı. Evet. Ve bu paralel aksı seyrettik biz. Ferit özelinde şöyle bir olayda öğrendik. Zamanında bir kaza yapıyor ve babası onu gözaltından çıkartıyor ve Korhanlar bir olayı kapatmaya çalışıyorlar. Bu sefer de Ferit babasının yanında oldu ve onu kaçırmaya çalıştı. Nevradan para istedi. Şey de çok ilginçti. Yani Halis Korhan'ın haberi olmadan bu evde para tutulamıyor muymuş? 1 milyon dolar nasıl Korhanların evinde nakit yok yani. Bunlar Türkiye'nin en zengin ailelerinden birisi. Hani kimsenin bir yerde sakladığı bir parası yok muymuş? Bu biraz ilginçti bölüm özelinde konuşacak olursak. Hani o mantık hatasını biraz geçtiğimizde de Orhan Korhan için kötü günler gelecek mi? Halis şimdi de diğer bölümde öğrenecek. Bakalım orada neler olacak. Orası da farklı bir hikaye akışına da götürüyor. Ferit için çok dramatik bir bölümdü. Ama ben sana şunu sormak istiyorum. Bu kadar yaşadığı duygusal olaya rağmen, bir tane çocukla bankta oturdukları sahneye falan da rağmen Ferit'le bağ kurabiliyor musun? Ben aslında sana o soruyu soracaktım. O Ferit'le bağ kurabilmemiz için özellikle konulan banktaki çocuk sahnesinin ben anlamlandıramadım. Ya şey gibi, çikolata reklamı gibi, yani ne gerek var? Sosyal sorumluluk sahnesi yazıyorsun sen. Ya şey demek bu aslında. Bu adam iyi demek. Bu adam iyi ve ben bunu yazamadım. Böyle bir şey yapayım demek aslında. Bunun kanıtı, iyi yazamadığını kanıtı aslında baktığımızda. Ben şimdi bir izleyici olarak şu kafaya mı gireceğim? Ferit çocuklara yardım ediyor. Ferit iyi biriymiş. Ben artık Ferit'i sevmeliyim. Yani Ferit bu kadar şey yaptıktan sonra, bir aileyi parçaladıktan sonra, üstüne 1. sezondan beri yaptığı ne var ne yoksa belliyken sadece o sahneyle ben Ferit'in iyi bir adammış mı diyeceğim yani. Çok ucuz. Gerçekten ucuz ve şimdi Ferit bütün bunları hak etmedi mi yani? Düşündüğümüzde çok daha fazlasını hak etti baktığımızda. Seyran tabii birazcık farklı bir yerden oynadı da yahu kızın babasını öldürteceklerdi. Yani nasıl bir tepki verebilirdi ki? Seyran'ın zaten yaşadıkları ortada. Ben Seyran açısından mantıklı buldum yaptıklarını. Sadece istersen Suna Seyran arasındaki diyalogları biraz konuşalım. Yani aslında ilk baş güzel bir kapıştılar. Çünkü zaten araları kötüydü. Daha sonrasında da bir sırta verip işte abla sen gidip İfakat Hanım'dan durumu öğren falan tarzında konuşmalar oldu. Ya ben şu durumu çok anlayamıyorum. Abi ne ara siz tekrardan birleştiniz de babanızın kötü durumu üzerine böyle bir ittifaka vardınız, anlayamadım. Araları uçurumdu. Bir anda birleştiler iki kardeş. Yani bunun da mantığı yok baktığımızda. Ben bir mantıksız konuya daha varmak istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var abi. Orhan Kazım'ı kaçırtıyor ve ona bir gözdağı vererek korkutmak için bu işi yaptırdığını söylüyor değil mi? Öldürme gibi bir amacı yokmuş Orhan'ın değil mi? Yok, korkutmak için yapmışlar. Ama şimdi diyor ki Kazım'a bir şey olsun diye yaptım. Durumun böyle olmasını istemedim.
Nasıl olabilirdi? Şimdi geçen bölüm Orhan gibi çevresi çok fazla olmayan bir adam Abidin bu Orhan'ın tuttuğu adamları 2 dakika araştırıyor ve diyor ki bu adamlar gözdağı veren adamlar değil, bu adamlar insanları öldürüyor. Tehlikeli insanlar diyor Ferit'e, hatırlarsan. Geçen bölüm oldu daha bu. Tabii. Yani Abidin gidiyor bunu öğreniyor kısa bir sürede. Bu adamların tekinsiz olduğunu, kaçırdıkları insanları öldürdüğüne kadar her şeyi öğreniyor. Abi Orhan bunu bilmiyor mu? Ya Orhan aynı network'te sordurduysa ve seçtiyse bu durumu biliyordur yani. Ben de bunu anlamadım. Ya ben işte onu öldürtmeyecektim, sadece korkutacaktım muhabbetleri. O da çok geçmedi. Evet, belki de o karakter öyle bir şey yapmak istemiş olabilir ama. Başka adam tutsaydın abi, yani Abidin geçen bölüm çıkıp nasıl bunu diyor? Ondan sonrası da bir öğreniyoruz Orhan bunları bilmiyormuş. Bu Korhanların bir sürü adamları var yani mesela. Orhan da yıllardır bu ailenin içerisinde. Ya kardeşim, sizin yok mu pis işlerinizi yaptırdığınız insanlar? Yani kategorizasyon yaptığında birisi daha katil odaklıdır. Birisi daha böyle korkutur. Birisi daha para almak için falan yapar. Yani kötü adamların da bir kategorizasyonu var baktığımızda. Ya işte abi olaylar olsun diye yazılıp geçiliyor yani baktığında. Çok da gereksizdi. Korhanlar ve Şanlar yapmak için Kazım Ağa'nın olayını eklediler ve sezon başındaki hikayeyi geri döndürmek istediler. Bir yandan da Günger Bey'in Seyran'la Ferit kapışmasına eklemesiyle birlikte bu ikili farklı bir çatışma aksı kurmak istediler yani. Kişileri böldüler. Çok kalabalık vardı ya, yarı yarıya dağıttılar onları. Bir de ortada kalanlar var. Onlar da yavaş yavaş çıkacaktır. Pelin falan konuşuruz. Yani öyle bir farklı bir şey yaratmaya başladılar. Birkaç bölüm sonra aslında sezonun geri kalan yarısı için şunu söyleyeceğiz. Bambaşka bir Yalı Çapkını başlayacak aslında. Yalı Çapkın'ın bu ara sezon gibi giden şu ana kadarki macerasını yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Çünkü senarist dedi ki buradan ben çıkamam, reytinglerde ortada. Leyla Hanım'ın da aslında güzel bir düşüncesi vardı. Ben kendi düşüncemle birlikte bunu birleştireyim. Farklı bir şey yaratayım dedi. Bakalım yani, her şey yavaş ilerliyor. Biraz onu kurtarmaya çalışıyordu 4-5 bölümdür. İleride daha toparlayabilir ama ne kadar gider bilemiyorum. Kazım'ın olayı aslında birbirinden farklı ve arası kötü olan insanları barıştırdı diyebiliriz. Biraz önce senin bahsettiğin gibi Suna ile Seyran'ın barışmasına vesile oldu. Ve ayrıca Nüket'le Kaya'nın da barışmasına vesile oldu. Şöyle bir de bir durum var. Kazımların yanında duran bir Şehmuz da var. Evet ya, onlar bir ekip oldu. Kaya da o ekibin içerisinde bence. Yani Şanlılara dahil olan Şehmus abiler de var baktığımızda. Onlar bir ekip bir yandan. Diğer tarafta da Korhanlar cephesi olacak. Öyle bir vs izleyeceğiz baktığımızda. Bakalım yani ne kadar keyifli bilemiyorum. Ya bu dizi nereden başlayıp nerelere gitti? Hani Seyran'la Ferit'in birbirlerini bulma hikayesinden buralara nasıl geldi bu dizi, ben hiç anlamadım yani. Şimdi geçen sene hatırlarsan İhsanlılar devreye girmişti ve biz şey demiştik. Bu hikaye nasıl buraya geldi? Mafya dizisine döndü falan demiştik. Bu sene yine bir çıkmaza sokulduğu hikaye. 2 aile birbirine girdi ve öyle bir noktaya gitti ki hastanedeki Kazım intikamınızı alın, Şanlıların gücünü gösterin gibi bir motivasyona büründü. Ailemi toplayacağım artık ve her şeyin üstesinden Şanlı ailesi olarak geleceğiz falana getirdi. Evet. Yine bir kapışma, yine daha mafyatik durumlar çünkü Şehmuz da devrede artık. Siz o hikayeyi kapatmıştınız, bitirmiştiniz. Yine bu tarz çekişmevari bir hikaye daha koyuyorsunuz. Biz bu dizide Seyran ve Ferit'in uyumunu, Seyran'la Ferit'in tatlı atışmalarını izlemek için izlerken, Seyran'ın çocuğunu beklerken, çocuk doğurmasını beklerken, Seyran'la Ferit'in tamamen aileye birlikte karşı gelmesini beklerken, Yalı'da İfakat ve Seyran'ın kapışmasını izlemeyi beklerken hikaye nasıl buraya geldi abi? Oğlum o kadar güzel şeyler anlattın ki. Bunlardan en az 2 tanesini yapsan bu dizi hala 1. sırada yer alırdı reytinglerde. Ve bunlar bayağı açık şekilde görülen şeyler. Ve hikaye böyle ilerleyebilir diyorsun. Ya o senarist değişiyor, eski senarist geri geliyor, fark etmiyor. Hepsi hiç bu yolları seçmiyorlar. Acaba basit olacak diye mi seçmiyorlar? Onu anlamadım. Bir, gerçek hayattan uyarlanmış bir hikaye diyoruz biz bunu. Gerçek hayattan bence uyarlanmamış, şu an bayağı Gülser Ahmet Dayıcıoğlu'nun kurgu tipinde giden bir hikaye izliyoruz yani baktığımızda. Bu işin sezon hikayesini kuran kişi kim diye düşünmeden edemiyorum ben yani. Bağımsızlığı yok sanırım senaristin. İlk sezonda bunu hissediyorduk. Tekrar gelince de olmadığını ben fark ettim ya. Bir de şöyle bir şey var. Bölümü izlerken sol altta yazan gerçek bir hikayeden alınmıştır teması artık tamamen sahiciliğini bence yitirdi. Reklam işte ya. Evet, bir reklama büründü ama yani bunun artık bir geçerliliği olduğunu düşünmüyorum. Çünkü işler o kadar sarpa sardı ki hani gerçek hikayeden alıntı falan hiç sahici değil. Gerçek hayattan hikaye olmadığını fragman analizinde konuşuruz. Orada tekrar hatırlatırsın bana. Çünkü bir örnek vereceğim ve neden aslında gerçek hayattan alınmadığını Yalı Çapkını fragman analizinde konuşuruz. O zaman başka bir şeye değinelim. Nevra karakteri Ferit'e yardım etti. 500.000 dolar para verdi. Nevra karakteri Ferit'e aşık olduğu gibi bir şey oldu. 2 bölümde. Orası da saçma bir yere gitmeye başladı. Ferit
zaten yani hani şey yapıyor ya, ben sadece dükkan için görüşüyorum bu kızla falan. Bu bölüm ama parayı da bulmasıyla birlikte bir çekim oldu aralarında da. Yani gerçekten acaba Nevra'dan hoşlanmaya mı başlayacak, ondan emin değilim yani. Böyle bir yere mi götürecekler? Seyran'la Hazır arası açıkken acaba Nevra ile bir şeyler mi yaşayacak mesela? Çünkü o kız da yani hiç boşa eklenmiş gibi de durmuyor hikaye. Sadece dükkan mevzusu için gelmiş gibi de gözükmedi benim gözüme. Acaba Nevra'yı şurada kullanabilir mi senarist? Ferit'le arasında bir ilişki oluyor gibi olur ve Nevra bu gerçekleri, bu yaşadığı olayları yüzüne vura vura Ferit'i bir uyandırma, aslında sevdiği kişinin Seyran olduğunu fark etmesine daha da vesile olacak bir noktada Ferit artık Nevra'yı arkadaş olarak görür ve tekrar Seyran'a yönelir. Seyran'la birlikte ailesine karşı gelire yardımcı olabilir mi Nevra karakteri? Çünkü önümüzde var yani, o karakter çıkmayacak bu diziden. Yok, ikinci sezon sonlarına kadar durur bence diye düşünüyorum. O bağladığın noktaya da 3. sezonda geçerler yani. Hikayeyi tutmak açısından da artık Esme ile Kazım'ı daha bir ilişki perspektifinde gösterecekler gibi geldi bana. Evet. Eskiden gelen karakterlerin eklemeleriyle birlikte Pelin olayını patlatacaklar ve oradan ilerleyen bir gelecek bölüm akışı ilerleyeceğiz. Gelecek bölüm hala şeyden devam edecek yani. Orhan'ın içeri atılma süreci, Halise Hanım bunu öğrenmesiyle birlikte bir akış hazırlayacaklar büyük ihtimal. Ferit ne yapacak? Çıkartabilecekler mi? Ferit'le dedesinin arası açılacak mı gibi muhabbetleri izleyeceğiz. Bunların hepsini de fragman analizi videomuzda detaylı konuşacağız. Evet. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.